Bu videoda Pakistan'ın uzak bir vadisine nasıl gittiğimi ve yolda yaşadıklarımı, Aliabad'a otostop deneyeceğim. Selamünaleyküm. I will go Aliabad. Bu vadide beni bekleyen sürprizleri, biz nereye geldik ya? Ve Pakistan'ın etkileyici doğasını sizlerle paylaştım. Yani soğuk çöl ilk defa duyduğum bir şey. Çok güzel bir yol ya. Bayıldım gerçekten. Gelin bakalım. Bu yolculukta beni ne sürprizler bekliyor. Değişik bir yol burası ya. Sadece kaymamaya çalış. Dengeni kaybedersen bu tarafa doğru düşmeye çalış. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün Hunza'daki son günüm ve bugün başka bir vadiye Skardu'ya geçiyorum. Dedim ki videoya Skardu'da başlamak yerine buradan başlayayım. Çünkü bugün yerel otobüslerle gideceğim ve bunları da göstermiş olurum size dedim. Ama biraz geç kaldım. O yüzden birazcık acele etmem lazım. Eşyalarımı topluyordum. Şöyle bir odada kalıyordum. Oda gayet güzel. Tek bir sıkıntısı çatıda farelerin olması. Yani tavan arasında farelerin olması. Hatta şu anda tepiniyorlar büyük ihtimalle. Ve benim en korktuğum hayvan fare. Yani tek bir hayvandan korkuyorum. Tiksiniyorum. Yaklaşamıyorum, göremiyorum. Çok kötü oluyorum. O da fare. Ve 4 gün boyunca tepede farelerle yaşadım. 2 gün önce öğrendim bu arada orada fare olduğunu. Ben böyle kedidir, kuştur diye iyimser bir şekilde yaklaşıyordum ama değilmiş. Neyse şimdi ben hazırlanayım çünkü bugün yolumuz uzun. 3 tane araba değiştirmemiz lazım. Şimdi benim buradan Aliabad'a gitmem lazım. Ben Kerimabad'dayım. Ondan sonra Kerimabad'dan Gilgit'e gitmem lazım. Ondan sonra da Skardu arabasına binmem lazım. Aliabad'a otostop deneyeceğim. İnşallah hiçbir şey unutmadım. Hadi let's go. Görüşürüz Hunza. Şöyle bir gölgeye geçtim, bekliyorum. İnşallah şu gelen araba duracak. İnşallah. 2 tane araba geliyor peş peşe. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aliabad. Ganesh to Aliabad? Okay. Şükriya. Thank you. Hudafız. Abi şimdi benim gideceğim yere gitmiyormuş. Selamünaleyküm. I will go Aliabad. Şükriya. From Kerimabad or Aliabad? Soest. It's near China. And they say Bedla. No, it is short. Correct word is Behal Bila. Behal Bila. Means how are you? Bebla is short. Short. Okay. Communique. Okay. And Şükriya. Bye. Selamünaleyküm. Gilgit? Yeah. Do, Gil. That's a number one. Yeah, to we are. हाँ सर सैयद अहमद खान ठीक हो गया जी निसार अली और इस्माइल नाम में हो गया भैया ये भैया आपने टिकट दिया था क्या नाम है
Gilgit'e ulaşınca dolmuştan birisi de Skardu'ya gidiyormuş. Dedi ki ben sana göstereyim. Sonra gittik birlikte ama 1 saat sonraymış otobüsün saati. Sonra dedi ki dur ben şuradakilere sorayım bir. Çünkü bazen böyle paylaşımlı arabalar oluyor. Gitti birkaç kişiye sordu ve yaklaşık 100 lira falan fazla verdik. Ama şu an Skardu'ya özel arabayla gidiyoruz. Çok iyi oldu. Hem 1 saat beklemeyeceğim hem de otobüste gitsem oradan otele de taksi tutacaktım ve aynı paraya denk gelecekti. Şu an klimalı, rahat bir şekilde gidiyoruz. Gerçekten çok şanslıyım bence. Selamünaleyküm. It was nice, a bit tired. Evet, sonunda geldim. Odaya yerleşmeden hemen yemek yedim çünkü çok acıktım. Biraz da yoruldum ya. Yollar gerçekten çok yordu. Bu arada yolda gelirken şey düşündüm. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız Pakistan'da nasıl otostop yapıyorsun? Hiç mi korkmuyorsun diye düşünebilirsiniz. Aslında bir önceki videoda buna değinmiştim. Ama ilk defa izleyenler için tekrar bir altını çizmek istedim. Hunza Vadisi'ndeki insanlar community şeklinde yaşıyor. Yani bir topluluk olarak yaşıyor ve herkes birbirine yardım ediyor. Zaten vadi böyle yan yana köylerden oluşuyor. Ve otostop aslında bir kültür. Yani lokallerde eğer bir yere gidecekse bir arabayı durduruyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Yani mantık şöyle. Eğer benim arabam varsa bir yere gidiyorsam ve onun da ihtiyacı varsa niye ben almayayım diye düşünüyorlar. O yüzden Hunza halkı otostopa çok alışkın. Ben de biraz ona güvenerek aslında otostop çektim oradayken. Ve sağ olsun herkes de yardımcı oldu. Neyse ben konuşamıyorum böyle. Gerçekten o kadar yorgunum ki ve başım da çok ağrıyor. Şimdi bir videom var. Videomu yükleyeceğim. Ondan sonra hemen yatacağım. Ben bugün güzelce dinleneyim. Sonra yarın erkenden kalkayım ve Skardu'yu birlikte keşfedelim. Ama şimdi kendimde şöyle bir değişiklik gördüm gezerken. Çok fazla böyle güçlü olmak zorundayım ya, tek başına geziyorum. Hani arada dönüyorum ya, döndüğümde hani yoldayken yanıma da vücut alabileceği şeyler kısıtlı. O da ayrı, o da ayrı ben. Türkiye'deyken işte Mardin'e gittik böyle, kardeşimle şeye gidiyoruz işte akşam. Evet, şimdi ilginç bir şey oldu. Ben Pakistan'da bir takipçimle buluştum. Fazilet. Nasılsın? Merhabalar. Hiç bekliyor muydun benimle burada buluşacağını? Seninle buluşmayı hep istiyordum ama bunun Pakistan'da gerçekleşeceğini asla tahmin etmezdim. Aynen. Yani bana da sorsalar deseler ki bir takipçinle buluşacaksın Pakistan'da hiç inanmazdım. Bir kadın olacağını hiç düşünmezdim yani gerçekten. Çok güzel oldu. Biraz Fazilet'ten bahsedeyim size. Hatta bence o kendinden bahsetsin. Evet, sen anlatmak ister misin? Ben yıllardır Yağmur'u takip ediyordum. 19-20 yaşlarındayken, üniversite yıllarındayken hep takip ediyordum Yağmur'u. Ben de böyle bir gün işte dünya turuna çıkarım, tek yön bilet alırım, sonra gezerim kafama göre. Ondan sonra eve dönerim, normal hayatıma devam ederim, okula, işe falan diye düşünüyordum. Ve nihayet en sonunda geçen sene Kasım ayında yola çıktım ben de. Güney Kore'den başladım. Japonya, Tayvan, Tayland. Bir sene olacak neredeyse. Fazilet böyle bana söyleyince işte ben seni takip ediyordum. Ondan sonra işte senin videolarından sonra ilham aldım. Dünya turuna çıktım. O kadar mutlu oldum ki ve işte dün buluştuk aslında. Dün ben dışarı çıkmadım. Bir gün kendime ara verdim, dinlendim.
Dün kaç saat ya? 5 saat falan sohbet ettik ve böyle onun hikayeleri çok hoşuma gitti. Ben kendi hikayelerimi anlattım. Gerçekten böyle çok tatlı bir sohbet oldu. Yani çok sevindim seni burada gördüğümü. Ve bugün de dedik ki birlikte gezelim. Çok değişik yerlere gideceğiz. Çok güzel göller var burada ama şey demezsiniz buradaki göllere. Hani Pakistan'da böyle göller var mı dersiniz. Çünkü inanamazsınız. Yani böyle İsviçre'deki göller gibi. Gerçekten ben fotoğrafları görünce hayran kaldım. O yüzden ilk başta o göllere gideceğiz. Sonra burada soğuk çöl var. Aslında beni buraya getiren şeylerden birisi de buydu. Çünkü yani soğuk çöl ilk defa duyduğum bir şey. Tabii şu an kar olmadığı için kar göremeyeceğiz ya da üstünde hani donmuş buzul göremeyeceğiz. Ama soğuk çölü göreceğiz. Gün batımını izleyeceğiz. Bakalım sonra karşımıza ne çıkarsa. Hani yazarsın. Tam koşarken için de iyi olur. Ya değişik bir yol burası ya. Sadece kaymamaya çalış şeyden. Tamam. Buradan da böyle sağa doğru gel. Yani bu tarafa doğru. Hani dengeni kaybedersen bu tarafa doğru düşmeye çalış. Tabii. Aha, yetişirim dur. Şu an Organic Village'e gidiyoruz. Ben haritada görmüştüm. Fazilet'in arkadaşı da çok güzel, kesin gidin demiş. Bugün de protesto vardı. Normalde biz dediğim gibi Cold Resort'a gidecektik. Ama protesto olduğu için şu an şehirden dışarı çıkamıyoruz. Yani yürüyerek gidebiliriz ama yürüyerek de bir 4 saat falan sürer herhalde, değil mi? Çok uzak çünkü. Hani arabayla bile 1 saat falan sürüyor Cold Desert. O yüzden dedik ki bugün bari burayı ziyaret edelim. Çünkü en yakın yer burası. Ama nasıl bir yer bizi bekliyor hiç bilmiyoruz. No. Turkey. Your country? Turkey. Turkey. Uh-huh. Nice Turkey, thank you. Yeah. Welcome Pakistan. Thank you. Bu arada benim internetim bitti. Ya tam da bugün bitti. O yüzden haritadan da tam kontrol edemiyorum. Ama biraz önce 3 tane çocuk gördük. Onlara sorduk. Doğru yolda olduğumuzu söylediler. Güzel bir rotaymış. Ben çok sevdim. Özellikle şu vadi kenarından yürüme, efsane, manzarası çok güzel. Bakın yine bir tehlikeli köprü gibi bir şey. Buradan dikkat et Fazilet. Dur, aynı anda geçmeyelim. Tamam. Sağlam gibi duruyor da. Aynen sağlam, gel. Ya çok güzel bir yol ya. Bayıldım gerçekten. Baksana, orada da bir tane köprü var şurada. Ne oynuyorlar? Çok ilginç bir yere geldik. Burada Katbana Çölü var. Sanırım o çölle buranın birleştiği bir yer. Yanımızda nehir var, karşımızda dağlar var ve daha da ilginci kriket oynayan Pakistanlılar var burada. Gerçekten çok enteresan bir yer ya. Bence çok etkileyici. Değil mi? Bence de. Nehir, çöl, ağaçlar. Bazen kendime soruyorum. Beni buralara getiren en güçlü his neydi diye. Hangi duygu 8 yıldır beni evimden, çıkması zor olan o konforlu ve güvenli alandan çıkarıp bu yollara düşürdü? Bunun cevabı hep aynı oluyor. Her yeni manzarada, her yeni kültürde, her yeni patikada sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Karşıma ne çıkacak bilmiyorum.
beni neler bekliyor hiçbir fikrim yok. Ama tüm bu yenilikler, hatta bu yolların stresi bile beni capcanlı hissettiriyor. O konforlu alandan çıkmasam Pakistan'ın böyle bir yer olacağını asla tahmin etmezdim. Kim bilir dünyanın bambaşka yerlerinde bilmediğim ne manzaralar saklı. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands. Selamünaleyküm. It is all in our hands. Fazilet, biz nereye geldik ya? Muhteşem bir yer ve hiç beklemiyorduk. Yani öyle hiç bilmeden geldik. Masal diyarı gibi, yani su akıyor, bir taraf çöl, yemyeşil, hayvanlar otluyor. Gerçekten çok ilginç bir yerdeyiz. Güne biz çok farklı başladık. Evet, soğuk çöle Bambaşka gidecektik. planlarla başladık. Aynen. Ve şu an tamamen farklı bir şey yaşıyoruz. Evet. Hiç bilmeden geldiğimiz için de daha da etkileniyoruz Aynen, şu an. aynen. İnanılmaz bir yer. Evet ve yol da çok güzeldi. Yani çok güzel bir gün değil mi? Böyle Evet. akışına bırakınca çok farklı sürprizler çıkıyor. Çünkü beklentimiz yoktu. Nelerle karşılaştık. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Göstermek ne kadar etkili oluyor bilmiyorum. Şu an yaşadığımız ortam çok güzel ama hani videodan ne kadar yansıyor gerçekten bilmiyorum. Ama çok güzel bir yer. Ve benim seyahatin en sevdiğim yönü bu. Yani hiç beklemediğin olaylarla aniden karşılaşıyorsun. Seyahat zaten sürprizlerle dolu. Aynen. Olasılıklarla. Evet, sabah kalkıyorsun, ne yaşayacağını asla bilmiyorsun. Bir sürü maceralar yaşamış, bir sürü inanılmaz insanlarla tanışmış bir şekilde geri dönüyorsun evine. Tam olarak bunu seviyorum. Bu akışına bırakmayı Aynen. seviyorum. Sürprizlerle dolu Hiçbir olmasını şey belli seviyorum. değil. Hani monoton değil. Hep böyle olasılıklarla. Ben o yüzden kitabımın ismine bir yol bin ihtimal koydum. Yani yolda aslında binlerce olasılık var. Bilmiyorum ya, güzel şeyler. Böyle bir araya gelince bir de biz sabahtan beri bunları konuştuğumuz için şu anda hani yine aynı duygulardayız. Ben sana şey sormak istiyorum aslında. Ben işte tek kadın olarak Pakistan'ı geziyorum ve bazı insanlar çok tepki verdi. İşte Pakistan'a gidilir mi tek kadın olarak, hani çok güvensiz ve hani ben o kadar güvensiz hissetmiyorum. Yani en azından gezdiğim yerler bence güvenli ve kendimi hiç tehlikede hissetmedim şu ana kadar. Sen nasıl hissettin? Sen de 3 haftadır buradasın. Yani hayatımın şoku diyebilirim. Pakistan'ı asla böyle beklemiyordum. Hindistan'dan ve İran'dan kat kat daha güvende hissediyorum burada. Yani gece sokaklar karanlık ama içim rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Ondan sonra evet, sokaklarda erkekler oluyor bazen daha çoğunlukla. Yine de kendimi çok güvende hissediyorum. İnsanları ayrı güzel, doğası Çok ayrı güzel misafirperver, bir yer. evet. Yani Pakistan'ı böyle beklemiyordum. Hudafız. Evet, şimdi dönüş vakti. Biraz hızlı yürüyeceğiz. O yüzden video çekemeyebilirim. Çünkü gün battı. Yani batmak üzere ve o yolda karanlığa kalmak istemiyoruz. O yüzden biraz hızlı şehre ulaşmamız lazım. Evet, yürüyüşümüzü tamamladık ve yemeğe geldik. Bizim otele geldik. Bizim otelde böyle yemek var ve mercimek ve pilav söyledik. Çok güzel. Burada en çok yenen yemeklerden birisi zaten. Çok acıkmışız ama değil mi? Çok açlıktan konuşamıyorum. Her tarafımız kum olmuş çölde yürüdüğümüz için. Biraz yorulduk ama bence güzel bir yorgunluk ve şu yemek çok lezzetli şu an. Kesinlikle değer ya. Ertesi gün Buda kabartmasının olduğu kayayı gezerek başladık. Gilgit-Baltistan bölgesi İslamiyet öncesinde Budistmiş ve bu kabartma o dönemlerden kalmış. Yaklaşık 9. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. O kadar ince çalışılmış ki gerçekten büyüleyici. Skardu o kadar etkileyici bir yer ki örneğin bu gölle, soğuk çölün,
dağların ve buzulların aynı yerde olduğuna inanamıyorsunuz. Özellikle beni en çok etkileyen şey bu soğuk çöldü. Pakistan'ın doğasının bu kadar çeşitli ve güzel olduğunu asla tahmin etmezdim. Bu çölün ismi Katpana Çölü ve bu çöle kışın kar yağıyor. Çok ilginç bir görüntü ve ben görünce çok şaşırdım. Zaten soğuk çöl olarak geçiyor burası. Buraya fotoğraflarını eklerim. İlk defa soğuk çölde yürüyorum. Evet, güzel bir gün batımı göremedik ama bilmiyorum, ben çok huzurlu hissettim burada. Çünkü çöl çok sessiz. Çok huzurlu bir yer. Hiç ses yok, çok güzel. Çok dolu dolu bir video oldu. Otostopla başladım videoya. Ondan sonra seninle tanıştık. Zaten günlerdir sohbet, muhabbet çok güzel. Sonra o gün bambaşka bir vadiye gittik, keşfettik. Bugün soğuk çöle geldik ve bunların hepsini Pakistan'da yaşadık. Pakistan çok farklı bir yer. Yani gezdikçe bunu anlıyorum. Neyse, videoyu burada kapatalım. Sana çok teşekkür ediyorum. Videoma eşlik ettiğin için ve çok güzel bir anı olarak kalacak bence bu video. Aynen. Ben teşekkür ederim. Benimle beraber gezdiğin için. Çok böyle keyifli oldu bu 3-4 gün. Hem burası çok keyifli oldu, hem seninle sohbet etmen, hem de videoma katılman da bence çok keyifli oldu. O zaman daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.